Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda eğer kanalı takip ediyorsanız ben neden hep aynı cihazları öneriyorum, niye sürekli aynı cihazlar hakkında konuşuyoruz, hem buna bir açıklık getirmek hem de bana çok sorulanlara toplu bir cevap vermek istedim. Öncelikle bana destek vermek, bu videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Açıkçası bu videoda cihazlar üzerinden pek gitmeyeceğiz. Daha çok piyasa ile ilgili bir değerlendirme yapacağız ve sürekli önerdiğim telefonların hem açıklama hem de yorumlarda güncel linkleri olacak. Oradan alabilirsiniz. Şu an için ülkemiz pazarında alınabilir dediğim telefon sayısı 20'yi geçmiyor. Yani şu an halihazırda satılan telefonların neredeyse %95'i alınmayacak durumda. Fakat tabii ki sıfır olarak bahsediyorum. Yani ikinci el kısmında alınabilecek hala pek çok telefon var. Zaten bunların çoğuna da 2023'te alınır mı videolarında detaylıca değiniyoruz. Ama konumuz şu an bu değil. Garantili sıfır şekilde satılan telefonlarda neden önerebileceğim 20'den fazla telefon yok? Bunları konuşacağız. Öncelikle 10.000 TL'ye kadar önerdiğim neredeyse hiç telefon yok. Burada Note 10 Pro, Note 10 S, Redmi Note 8 ve Galaxy A34 dışında bu fiyat aralığında alınabilir bir telefon ben kesinlikle görmüyorum. Saymış olduğum modeller haricinde bu aralıkta alınabilir dediğim bir telefon uzun zamandır eklenmedi. A34 dışında bu fiyat aralığında güncel bir telefon hiçbir şekilde öneremeyeceğim. Çünkü baktığımız zaman ya kamerada ya da performans kısmında veya ikisi birlikte çok daha alt seviye cihazlar yeni olarak önümüze çıkıyor. Özellikle Redmi Note serisinde gerilemeleri çok ciddi anlamda gördüğümüzü belirteyim. Hem Note 11 serisi hem de Note 12 serisi tamamıyla hayal kırıklığı oldu. Zaten o yüzden de Note 10 Pro şu anda en çok satan telefonlarda olmayı hala sürdürüyor. Bana sorarsanız 10.000 ile 20.000 aralığı 10.000 TL altına oranla çok daha mantıklı diyebilirim. 10.000'in üstüne çıktığımızda gerek kamera olsun gerekse performans kısmında ve yazılım güncellemesi anlamında da çok daha iyi cihazları bulabilmemiz mümkün. Hatta amiral gemisine de bu fiyat aralığında önerdiğim pek çok telefon aratmayacak düzeyde. Bu aralık için önerdiğim telefonlar ne derseniz hemen başlayalım. Hepinizin bildiği gibi Galaxy S20 FE bu listenin tartışmasız şekilde vazgeçilmez cihazı. Hem kamera olarak hem performans olarak muazzam bir seviyede. Yakın zamanda detaylı testlerini de yapmıştık. Onu da kartlara koyacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Bunun haricinde Galaxy A73, Xiaomi 11T, 12T, Poco X4 GT ve Samsung kısmında da S21 FE ve S22 gibi cihazlar benim bu aralıktaki favorilerimden. Realme GT2 Pro'yu da bu aralığa kesin bir şekilde ekleyebiliriz. Fakat şu an resmi olarak hala bir satışı bulunmuyor. Realme GT2 Pro çok özel bir telefon. Fiyatlandırmasıyla da çok iyi bir seviyede. Ama şu an için dediğim gibi resmi stoklar tükendiğinden dolayı yani 13.000 TL'den MediaMarkt'tan, Teknosa'dan toplayıp şu an için 17.000 TL'ye satan satıcıları hepsi burada gibi sitelerde rahatlıkla görebiliyoruz. Fırsatçılar hepsi burada da veya Trendyol gibi mağazalarda hiçbir emek sarf etmeden ucuza aldıkları cihazları kafalarına göre fiyat biçerek 17-18 bin bandında şu an için satabiliyorlar ki bu fiyatlarıyla hala mantıklı diyeceğim ama yine de yedirmeyelim. Biraz daha bekleyince bence stokların mağazalara tekrardan gelebileceğini düşünüyorum. Yani GT2 Pro'da burada önerdiğim telefonlar arasında ve baktığımız zaman önermiş olduğum bu 10 telefon 2023'te çıkan pek çok güncel telefondan çok daha iyi bir seviyede diyebilirim. Fiyat performans yönünde en tepedeki modeller olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu yıl çıkan çoğu telefonun fiyatlandırmasını açıkçası çok fazla beğenmedim. Gerek Xiaomi tarafında olsun gerek Huawei, Samsung kısmında da fiyatlar beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. Son çıkan cihazlardan en mantıklıları A34 ve Galaxy A54 diyebilirim. Bu iki telefonda çıktıkları fiyattan biraz daha düşmeleriyle gerçekten alınabilir konumlara geldi. Yani tarafsızca değerlendirecek olursam
bu yıl için ve geçen yıl için düşündüğümde en başarılı fiyatlandırma yapan marka Samsung diyebilirim. Kesinlikle herhangi bir sponsorluk veya ücretli bir işbirliği yok. Zaten olsaydı ne ben böyle anlatabilirdim ne de kamera olsun, arka plan olsun böyle olurdu. Samsung'un da alınmayacak pek çok telefonu var. Aynı şekilde Xiaomi tarafında da bunları sayabilirim. Yani kesinlikle marka övme, marka gömme gibi bir derdimiz yok. Şu ana kadar bahsettiğim, üzerinde durduğum telefonlar rakiplerinin muazzam şekilde önünde olan cihazlar ve her ne kadar çoğumuz için uygun fiyatlı sayılmasa da bu piyasa şartlarında uygun kaldıklarını rahatlıkla söyleyebilirim. Bu 10 telefonu sürekli önermemin en önemli sebeplerinden biri artısıyla eksisiyle genel deneyimiyle çok dengeli cihazlar olması. Yani bir Xiaomi 11T aldığınızda ne ekran kısmında ne kamera ne de performans veya batarya noktasında da bizi hiçbir şekilde üzecek cihazlar değil. Oyun odaklıysanız performansta takır takır hiçbir problem olmadan oyun oynatabilirken kameralar kısmında da kamera odaklı bir kullanıcı için de videolarda da fotoğraflarda da bize hiçbir sorun yaşatmıyor. Ekran, batarya yönünde de aynı şekilde diyebilirim. Hatta malzeme kalitesinin de hiç fena olmadığını söylemem gerekiyor. Çünkü bu fiyat bandı Avrupa ve diğer ülkelerde gayet uygun cihazlar ve uygun fiyatlarına oranla malzeme kalitesi, kasa kalitesi yönünden de A34 haricinde diğer tüm telefonların gayet iyi bir seviyede olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Burada 11T'yi örnek verdim ama A73'te, S20FE'de ve diğer saymış olduğum tüm telefonlarda aynı dengeye kesinlikle sahip ve bu da bu cihazları benim için alınabilir kılıyor. Ve son nedenimiz de marka diyeceğim ama hiçbir şekilde bir marka takıntım yok. Yani bir cihaz sırf Samsung diye veya Apple diye gidin bunu alın gibi bir şey hiçbir zaman söylemedim ve hiçbir zaman da söylemeyeceğim. Ama şunun da altını çizmek gerek. Infinix gibi veya daha farklı bazı yeni markalara para vermek bana çok mantıklı gelmiyor. Çünkü telefonu alınca işler bitmiyor. Burada servis ağı olsun, garanti süreci olsun, yazılım güncelleme desteği, güncellemelerin gelme sıklığı, her şey çok önemli. Bunun haricinde herkesin atladığı çok önemli bir detay var. O da telefonun ikinci el değeri. Bir iPhone aldığınızda, Samsung veya bir Xiaomi cihaz aldığınızda hızlı bir şekilde elinizden çıkarabilirken açıkçası şu dolar kurunda bu vergilerle çok da zarar etmeden hızlı bir şekilde satabiliyoruz. Tabii ki telefonda öncelik verdiğim ilk nokta donanım ve yazılım ama bunlardan hemen sonra marka değeri geliyor. Yani Infinix'in Helio G96'lı bir cihazı mı yoksa Samsung tarafında Snapdragon 680 veya Xiaomi tarafında da Snapdragon 690'lı bir cihaz mı derseniz normalde performans olarak Helio G96 daha iyi bir seviyede ama ben burada Xiaomi, Samsung gibi markaları öncelikli olarak tercih ederdim. Yani sonuç olarak genel bir bütün şeklinde düşündüğüm zaman iPhone 11'de şu an için önerdiğim telefonlar arasına girebilecekken iPhone 13'ü de bu listeye ekleyebiliriz. Android cihazlarla ilgili bir değerlendirme yaparsak önerdiğim 10 telefondan birini alırsanız en az 4-5 sene hiçbir problem yaşamadan arkanıza baktırmayacak şekilde gönül rahatıyla kullanabilirsiniz. Para kazanmak bu kadar zor bir durumdayken paramızın çöpe gitmesini hiçbir şekilde istemiyorum. Bu noktada çok uygun fiyatlı telefonlardan da kaçmak gerekiyor. Açıkçası bütçeyi çok yukarılara çıkarmaya da eğer bir içerik üreticisi değilseniz yani bu telefonlardan, bu cihazlardan para kazanmıyorsanız çok da gerek yok. Özellikle 10.000 ile 20.000 aralığı alınabilecek en mantıklı aralık diyebilirim. Ve bu telefonları da daha uzun süreler önermeye devam edeceğim gibi gözüküyor. Eğer yeni gelecek olan modellerde daha fiyat performans olarak iyi cihazlar olursa bu listedeki telefonların yerini alabilirler. Hiç kimse vazgeçilmez değildir. Ayrıca bu listedeki tüm telefonların güncel fiyatlarıyla güvenilir şekilde satın alabileceğiniz linkleri bulunuyor. Hem de yorumlarda olacak ve bence gayet güzel bir video oldu. Çekerken de keyif aldığımı belirteyim ve bu tarz farklı videolar arada gelsin mi?
gelsin diyorsanız yorumlarda mutlaka bekliyorum. Bu telefonlar hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.